Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten yapımı çok kolay ama üzerinizde mükemmel duracak tek parçadan oluşan dagaje yakalı bluz çalışacağız arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Sadece şöyle hemen açıp göstermek istiyorum. Sadece tek parçadan oluşuyor. Dikdörtgen bir parça örüyoruz. Ölçülerini ilerleyen dakikalarda size tek tek vereceğim. Şöyle dikdörtgen bir parça ve her bir kenara birer tane şöyle gördüğünüz gibi askı yapıyoruz. Şöyle göstereceğim. Hepsini tek tek ölçülerine kadar tek tek vereceğim arkadaşlar. Şöyle yine bu iplere takmış durumdayım. Şöyle pırıltılı iplere bakar mısınız güzelliğine? Zaten videonun sonunda sizlere iplerden ve tığımdan bahsedeceğim. Eğer videonun sonuna giderseniz ipin ve tığın bilgisini alabilirsiniz. Şöyle bir de kırmızısını ördüm. Kırmızısı da muhteşem oldu diyebilirim. Onun da ölçülerini aynı tuttum. Zaten mankenin üzerine giydirip sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde model kesinlikle belli olmuyor arkadaşlar. Ama videonun sonuna da başına da mankenin üzerindeki duruşunu sizlerle paylaşacağım. Bir de bu rengin su yeşilini yapacağım. Henüz yapmadım. Onu da videonun başına eklerim. Su yeşilinde de nasıl duruyor diye. Ve özellikle bir de hemen şöyle bir boyunluk ördüm. O çok güzel oldu. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Çok basit. Bilmiyorum bunun videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi? Eğer isterseniz çekerim çünkü çok basit. Sadece su taşıyla ördüm ve kenarlarına şöyle zincir çekip ve gördüğünüz gibi bir de deniz kabuğu taktım. Gerçekten güzel oldu. Bilmiyorum sizler de beğenirseniz videosunu çekeriz yeni öğrenen arkadaşlar için. Bu modelden ilk videolarımdan birinde şal vardı arkadaşlar. Şal yapmıştım ve dedim ki neden boyunlukta olmasın? Bunu da mankenin üzerine takıp ikili olarak nasıl görülüyor sizlerle paylaşacağım. Evet, çok lafı uzatmadan hemen minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Nasıl giyeceğiz derseniz şurası bakın boyuna takılıyor. Şöyle boynunuza. Şu şekilde önü de dagaje zaten takıldığı an dagaje olarak düşüyor. Hemen şu iki ucu da arkadan belinize bağlıyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz güzel duruyor eğer nasıl takacağınızı bilmiyorsanız diye bunu da söylemek istedim. Evet, isterseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle bluzumuza şöyle bir parça örmekle başlayacağız. Bu parçayı ben daha önceden ördüm çünkü çok basit bir model. Sadece sık iğneyle git gel yapıyoruz. Burada önemli olan arkadaşlar bizim ölçülerimiz. Yani ölçerek yapmamız gerekiyor. Ben buna başlarken 110 zincir çektim ve şöyle mankenin üzerine deneyerek yüksekliğini de ona göre yaptım. Şimdi size benim ördüğümün ölçülerini veriyorum. Bakın şöyle 52 santim benim için yeterli oldu. Bunu daha da büyütebilirsiniz. Şöyle daha da dökümlü dagajesini daha da dökümlü yapmak isterseniz daha da büyük yapabilirsiniz. Ama benim için 52 santim yeterli oluyor. Hemen şöyle yüksekliğini ölçmek istiyorum. Yüksekliği ise şöyle 26 santim arkadaşlar. Benim için yeterli. Hemen şöyle hızlıca daha açık bir renkle göstermek istiyorum. Bu parçayı nasıl ördüğümü kısa bir şekilde eminim ki anlaşılacaktır. Normalde benim Pinterest'te gördüğüm modeller hep ikili trabzan yapılmış ama ikili trabzan çok delikli olduğu için çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. O yüzden her zamanki gibi ben zoru tercih ettim ve sık iğne ile ördüm. Sizler sık iğne yapmayabilirsiniz. Şöyle bol bol örerek ikili trabzan, tekli trabzanla daha çabuk ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben size sık iğne olarak yani kendi yaptığım gibi göstereceğim. Hemen şöyle kamerayı yakınlaştırıp dönüyorum. Evet.
Bakın şöyle yumuşacık olması için ve dökümlü olması için gördüğünüz gibi bakın. Şöyle kesinlikle küçük tığ kullanmıyoruz. Ben 4,50 milimlik tığ kullanıyorum ama sanki 6 milimlik tığ ile örüyormuşum gibi oluyor. Çünkü elimi inanılmaz bol tuttum ki şöyle dökümlü dökümlü olsun diye bakın. Bayağı bir dökümlü. Şimdi ben nasıl ördüğümü göstereceğim. Sizler de bu iple, bunun gibi iplerle daha doğrusu ince bir iple öreceksiniz ki ince ipler daha hoş duruyor. Elinizi inanılmaz gevşek tutacaksınız. Hatta 6 milimlik tığ da kullanabilirsiniz. Bakın zincirimi de şöyle bakın. Şöyle hiç sıkmadan bakın. Şöyle geniş geniş, ne kadar elinizi bol tutarsanız o kadar bluzunuz dökümlü ve hoş duracaktır. Şu şekilde bol bol, elim çok sıkı diyorsanız 6 milim 7 milim, ne kadar büyük tığ ile örerseniz o kadar dökümlü ve şık duracaktır bana göre. Evet. Şöyle bakın uzunca çektim. Az önce söylemiştim, ben 110 zincirle 52 santime ulaştım. Sizler zincirinizi çekin, daha sonra istediğiniz ölçüye gelene kadar ölçün, orada durabilirsiniz. Hemen şöyle diyelim 110 zincir çektim. Hemen önümdeki zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle tek tek batıyorum. Sık iğne. Yeni öğrenen arkadaşlar için bunu gösteriyorum ve ne kadar bol ördüğümü göstermek için bunu gösteriyorum. Yoksa bildiğimiz sık iğne yapıyorum git gel yöntemiyle. Bakın şöyle inanılmaz bol bol bakın. Böyle ilk başladığınızda kötü gibi duracak ama örülmeye devam ettiğinizde aynen şu şekli alacak. Şöyle bol bol. Sıkı yaptığınızda o degajeyi elde edemeyebilirsiniz. Öndeki degajeyi. Çünkü salmayacaktır kumaş kendini. O yüzden ne kadar böyle gevşek gevşek örerseniz o kadar degajesi öne doğru eğilecektir. Evet bakın sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Şöyle birkaç tane zincirim var. Bir de elime bakmanızı istiyorum. Yani bolluğunu şöyle göz ardı edin. Evet. Şöyle son ikiyi de yapalım. Göz ardı demişim. Göz önünde bulundurun diyecektim. Evet sonuncuya da battım. Bakın bolluğunu görüyor musunuz? Böyle salkım saçak. Şöyle bol bol ördüm. Daha sonra burada birkaç sıra sayın ama eksik fazla olmasın, parçamız yamulmasın. Şöyle bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum, bir öncekine değil. Zincirimle yükseldim. Hemen dibindekine battım. Ve tek tek sık iğne tepelerine batıyorum ve bakın elime ne kadar gevşek örüyorum. Bu şekilde birkaç sıra böyle tam gözünüzde çok hoş görünmeyecek ama büyüdükçe inanılmaz güzel olacak. Şöyle ben hızlı hızlı örüyorum. Dediğim gibi sadece bolluğu göstermek için size şu anda bunu gösteriyorum. Bu şekilde git gel yaparak istediğiniz uzunluğa gelene kadar ben biraz kısa ördüm. Yani göbeği açık şekilde ördüm. Ama sizler daha uzun göbeği kapatacak şekilde de örebilirsiniz arkadaşlar. Boyu tamamen size bağlı. Benim ölçülerim 38-40 beden arası. Bunu da söylemek istiyorum. Sizler daha büyük bedenler için yapacaksanız hemen şöyle omuz kısımlarından bakın şu şekilde ölçüyoruz. Şöyle omuz kısımlarını tutuyoruz ve degajesini ne kadar bol isterseniz o şekilde ayarlıyorsunuz. İstediğiniz boyutlarda da rahatlıkla örebilirsiniz.
Bu birazcık önceki videolara göre kısa bir video olacak ama yani inanılmaz kolay bir model. Maalesef videoyu uzatamayacağım. Evet, bakın sonuna geldim. Şöyle açtığımda zaten görüyorsunuz. Eminim ki görülüyor. Bu böyle uzadıkça inanılmaz güzel. Yine şuraya göstermek istiyorum. Bir zincir çektim, çevirdim, hemen dibine batıyorum. Dibine battım ve sık iğne tepelerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Ve şöyle bir parça elde etmiş oluyoruz. Şimdi bakın ben burada hemen bıraktım. Şimdi biz bunun dört bir köşesine bağcık yapacağız. Bluzumuz bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağız. Şimdi ben burada şöyle zincir çekeceğim. Şöyle istediğim boya kadar zincirimi çekip hemen zincir ölçülerini de birazdan vereceğim. Evet arkadaşlar, ben zincirimi çektim fakat şurayı size anlatmak istiyorum. Ben hemen tığımı değiştirdim. Bağcıkların biraz sıkı olmasını istiyorum. O yüzden 2,50 milimlik tığla zincirleri çektim. Ve 110 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen şöyle bir ölçü verecek olursam sizin ipinize göre değişebilir. Şöyle 46 santimlik bir zincir çektim. Bunu ben biraz uzun çekiyorum ki ense kısmında ve bel kısmında şöyle uzantılı ve güzel bir görüntü olsun diye. En son zincirden sonra şöyle tek tek zincirlere batıp kaydırma yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bakın zincire battım, ilmeğin içinden geçirdim. Zincire batıyorum, ilmek alıyorum, diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Birazcık bu şekilde bağcıklar sıkı olsun. Çok bol olunca bağcıklar çok hoş olmayacak diye düşündüm. Hemen tığımı değiştirdim. Ve sizlere de burada belirtmek istedim. Tek tek şöyle zincire batıp kaydırma yapıyorum. Nereye kadar yapıyorum? Şuraya gelene kadar, yani zincirim bitene kadar kaydırma yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle zincirin sıra sonuna kadar şöyle 2,50 milimlik tığı bırakıyorum, geldim ve normal 4,50 milimlik tığımı alıyorum ve yine bakın aynı noktaya, bitiş noktasına batırıp bir tane sık iğne ile kapatıyorum ve burada bakın bir askı yapmış olduk. Daha sonra bakın diğer uca gelene kadar ben sık iğnelerime yan taraftan devam ediyorum. Burada ne yapacağım? Bakın burada delikler var. Sık iğnelerin delikleri. Hemen oralara batarak tek tek sık iğneler yapıyorum. Hem de bu bölümü düzeltmiş oluyoruz böyle yaparak. Bakın tek tek batıyorum. Elimi burada ne çok aşırı gevşek ne de çok sıkı, burada bir potluk yaratmamak için şöyle tek tek batarak diğer uca gelene kadar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sık iğnelerimi geçtim. Yine burada 4,50 milimlik tığımı çıkardım. 2,50 milimlik tığımı aldım. Ve yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 110 tane zincir çekeceğim. Ve az önce gösterdiğim gibi geri geri gelip kaydırma yöntemiyle şuraya kadar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine zincirimi çektim ve geri geri gelerek tekrar kaydırmamı yaptım. Hemen tığımı değiştiriyorum. Normal tığıma geçiyorum. Ve yine aynı noktaya batıp sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra sık iğne tepelerine, burası benim başlangıç yerim olduğu için sık iğnelerim biraz herhalde sıkı. Evet, şöyle tek tek batıyorum ve sık iğnelerimi devam ettiriyorum diğer köşeye gelene kadar. Her köşeyi tek tek göstermeme gerek yok. Şu iki köşeyi zaten size gösterdim. Bakın şöyle göstereyim. Yine sık iğnelerime devam edeceğim. Şu köşeye geldiğimde zincirimi çekeceğim. Kaydırmamı yapacağım. Aynı yere batıp sık iğne ile devam edeceğim. Son olarak yine dördüncü köşemin de bağcığını yapacağım. Ve
sık iğne ile başlangıç noktama geri geleceğim arkadaşlar. Başlangıç noktasına geldiğimde burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Başlangıç noktama geldim. Bakın, başlangıç noktama tığ battım, kaydırma yaptım ve şöyle şu ilmeği uzatıp ipimi keseceğim. İpimi çıkardım. Şimdi burada düzgün bir geçiş yapmak için ben şöyle bir yün iğnesiyle orayı düzleyeceğim ki orası bitiş noktası olduğu gözükmesin. Bakın şöyle hemen, umarım görünüyordur. Hiç bitiş noktası belli olmuyor. Hemen tersini çıkarıyorum. Şöyle ipimi yürütüyorum. Biraz aşağılara geldiğimde şöyle bir düğümcük atacağım ki çözülmesin. En korktuğum şeylerden biri. Her videomda hemen hemen anlatıyorum başıma geleni. Bir gün düğüm atmadığımda çözülmüştü ve o kadar üzülmüştüm ki o yüzden böyle düğüm manyağı oldum diyebilirim. Her bitişte, her başlangıçta böyle sihirli halkalarda hemen düğümümü atıyorum. Şöyle uzunca bir saklıyorum ki eğer çıkmayı gibi bir şey olursa tekrar geri saklayabilelim. Bu herhalde benim en kolay ve en şık bluzlarımdan biri oldu arkadaşlar. Şöyle hemen, tabii buna karşıdan şöyle ılık buharı tutup elimizle düzelteceğiz. Bakın, burası şu şekilde boyuna takılacak ve burada çok hoş bir degajemiz olacak ve hemen alt tarafı da belimize bağlayacağız ve hakikaten yazın şöyle sahilde gezerken veya bir eğlence mekanına giderken inanılmaz güzel durur diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi pırıltılı bir iple ördüm ama sizler sade pırıltısız iplerle örüp çok güzel gündüzde kullanabilirsiniz. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Şöyle ipimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Kartopu'nun Lotus Lux ipi arkadaşlar. Simli bir ip ama bu ipin simsiz olanı da var. Ama sizler illa bu iple örmek zorunda değilsiniz. Dilediğiniz her türlü verdiğim ölçülerle örebilirsiniz ve sadece bir günde örebilirsiniz. İnanılmaz kolay zaten. Sık iğnelerle yapabileceğiniz inanılmaz bir bluz. Zaten mankenin üzerine giydirip sizlere nasıl durduğunu başta da gösterdim. Videonun sonuna da ekleyeceğim tekrar bakmak isterseniz. Evet, tığımdan bahsetmiştim sanırım. 4.50 milimlik tığ kullandım. Elimi çok gevşek tuttum ve sadece gördüğünüz gibi askılarımda 2.50 milimlik tığ kullandım ve ortaya gerçekten hoş bir şey çıktı. Bunun diğer renklerini de çalışacağım ama şu anda elimde bu renk var. Diğer renklerini çalıştığımda muhtemelen başlığa ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizler de severek örer, sevdiklerinize hediye eder ya da mutlu mutlu sizler kullanırsınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.